Velentur boyunda bulunan Karsak oymağından ismini alan Kars, Türkiye'deki en eski Türkçe isme sahip olma özelliğini taşıyor. Bugüne dek Urartular, Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar ve Ruslar gibi pek çok ülke ve medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini halen taşıyan Kars'ta gezilecek yerler listesi ise oldukça uzun. Bu listede hem kültürel hem doğal çok sayıda yer bulunuyor. Yaz mevsiminde Türkiye'nin pek çok yerine göre daha serin olan Kars özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla ziyaret ediliyor. Sıcak yaz günlerinde bile ferahlatıcı bir havaya sahip olması, özellikle yaz aylarında daha yoğun ziyaretçi almasını sağlıyor. Kış aylarında ise kar yağışını en güzel manzaralar eşliğinde izlemek isteyenler tarafından ziyaret ediliyor. Her mevsim harikulade bozkır ve dağ manzaraları sunuyor olması ise ziyaret edilmesini sağlayan en önemli etkenler arasında geliyor. Kars ziyaretinizi belirlerken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli etkenlerden biri ise Kars'ın meşhur yemekleri olmalı. Gastronomik açıdan da farklı bir deneyim yaşamanıza imkan tanıyan bu şehir sizler için pek çok açıdan farklı bir seyahat olmaya aday. Kars seyahatinizi planlarken zorlanıyorsanız sizler için derlediğimiz gezilecek en iyi 10 yeri inceleyebilirsiniz. Birinci adresimiz Ani Harabeleri. 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici listesine dahil edilen Ani Harabeleri, 2016 yılında Dünya Mirası olarak tescillendi. Yalnızca bu özelliği ile bile Kars'ın en çok ziyaret edilen turistik lokasyonlardan biri. Türkiye'de öne çıkan antik kentlerden biri olan Ani Harabeleri, bir dönem toplam nüfusunun 120 binin üzerine çıktığı düşünülen bir yer olmasıyla da dikkat çekiyor. Anadolu'da yer alan ilk cami de Ani Harabelerinde bulunuyor. Kars'ın güneydoğusunda ve şehir merkezinden yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta Ocaklı Köyü sınırları içerisinde yer alan Ani Harabeleri şehir merkezinden şahsi aracınızla ulaşabileceğiniz bir konumda. Eğer şahsi aracınız ile seyahat etmiyorsanız, il merkezinden kalkan minibüsler aracılığıyla da ulaşım sağlayabilirsiniz. Giriş için ücret ödemeniz gerekir. İkinci adresimiz Kars Kalesi. 3. Murat'ın emriyle 1579 yılında harabe halinden yeniden inşa edilen Kars Kalesi, İç Kale ya da Stadel olarak da anılıyor. Günümüze kadar sağlamlığını korumasıyla dikkat çeken ve eşsiz bir manzaraya sahip olan kale ziyaretçileri tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Dikkat çekici bir görünüme sahip olması ise pek çok kartpostalda yer almasını sağlıyor. Kars Kalesi etrafında yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler olmasa da kalenin tepesinde bir kafe bulunuyor. Burada yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. 27 bin metre uzunluğunda dış surlara ve 220 burca sahip olan Kars Kalesi şehir merkezine yakın bir konumda yer alıyor. Merkezden araba ile 5, yürüyerek 15-20 dakika içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca giriş ücreti ödenmesi de gerekmiyor. Üçüncü adresimiz Sarıkamış Katerina Av Köşkü. 19. yüzyıl sonlarında Rus Çarı II. Nikola tarafından yaptırılan bu köşk, Baltık mimari tarzındaki tasarımıyla öne çıkıyor. Dikdörtgen planlı yapı 3 farklı bölümden oluşuyor. Özgün mimarisini bugüne dek korumayı başarmış olması sebebiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tahsisli alan içerisinde bulunan Sarıkamış Katerina Av Köşkü, Kars'ın en dikkat çekici yapılarından biri. Sarıkamış'ta yer alan köşk, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta konumlanır. Yapıya ulaşım için şahsi aracınızı kullanabileceğiniz gibi tur otobüslerini de tercih edebilirsiniz. Sarıkamış ilçesine giden servisler ile de ulaşım sağlanabilir. Dördüncü adresimiz Kars Müzesi.
1981 yılında açılışı yapılan etnografik ve arkeolojik taş eserlere ev sahipliği yapan Kars Müzesi, Kars'ın kültürel açıdan en önemli yapılarından biri. Hem yapının içerisinde hem de bahçede çok sayıda tarihi eser sergileniyor. 2 katlı bir yapı olan müzede bronz süs eşyaları, mutfak kapları, silahlar, haçlar ve yazım takımları sergileniyor. Müzede Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait pek çok parça görmek mümkün. Kars Müzesi'nde ani harabeleri kazıları esnasında ortaya çıkartılan eserler de sergileniyor. Kars Kalesi'ne yakın bir konumda bulunan ve şehir merkezinden kolaylıkla ulaşılabilecek olan Kars Müzesi'ne şahsi aracınız ya da merkezden kalkan minibüslerle ulaşabilirsiniz. Pazartesi günleri hariç her gün sabah 8 ile akşam 5 arasında ziyarete açık olan müzeye giriş için bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Beşinci adresimiz Taşköprü. 3. Murat'ın emriyle 1579 yılında inşa edilen Kars Taşköprü, Kars'ın merkezinde yer alıyor. Bölgede meydana gelen büyük sel felaketi sonucu ağır bir hasar görse de bugünkü haline ulaşması için çeşitli restorasyon çalışmaları yapılmış durumda. Tamamı kesme taştan inşa edilen ve ismini de bu özelliğinden alınan tarihi yapı, mimari açıdan çok önemli özelliklere sahip. Günümüzde aktif olarak kullanılıyor olması ise oldukça dikkat çekici. Taşköprü etrafında bulunan çay bahçelerinde vakit geçirebilir, köprünün manzarasını izleyebilir ve dinlenebilirsiniz. Erzurum Caddesi ile Mimar Oktay Ekinci caddelerini birbirine bağlayan Taşköprü Kars Kalesi'ne yakın bir konumda bulunuyor. Merkezden kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. 6. adresimiz Kümbet Camii. Merkez Kümbet Camii ya da Havariler Kilisesi olarak anılan bu yapı, Doğu Nun Ayasofya'sı unvanına sahip. 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen ve Ermeni Gürcü Kilisesi olarak inşa edilen Kümbet Camii, Havariler Kilisesi, Hristiyanlık için çok önemli bir yere sahip. İbadetten ziyade 12 havariyi anmak için yaptırıldığı düşünülen bu kilisenin Müslümanların ele geçirmesiyle birlikte camiye çevrildiği biliniyor. Kars Kalesi'nin yanında bulunan Kümbet Camii, Kaleiçi mahallesinde yer alıyor. Merkezden araç ile 5, yürüyerek 10 ila 15 dakika içerisinde ulaşılabilecek konumda bulunuyor. Kars Kalesi'ne giden minibüsler aracılığıyla da ulaşım sağlanıyor. Civarında yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızın karşılanması için çok fazla yer olmadığından yanınızda yiyecek ve içecek almanız tavsiye edilir. Yedinci adresimiz Çıldır Gölü. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ikinci gölü olma özelliğine sahip olan Çıldır Gölü, doğal bir gezi yapmak isteyenler için en değerli yerlerden biri. 120 metre büyüklüğe sahip olan Çıldır Gölü, kış aylarında donuyor. Dolayısıyla kış aylarında gölün üzerinde atlı kızaklar ile seyahat yapmak mümkün hale geliyor. Bu özelliği ile kış turizminin en önemli duraklarından biri olmayı başarıyor. Hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Çıldır Gölü ziyaretiniz esnasında meşhur sarı sazan balığını mutlaka denemelisiniz. Çıldır Gölü ziyaretinizi uzatmak ve keyifli bir tatil yapmak istiyorsanız, bölgede bulunan Kars otelleri ile konaklama imkanı sağlayabilirsiniz. Kars ve Ardahan ili arasında yer alan Çıldır Gölü, merkezden kalkan otobüs ve minibüsler ile ulaşılabilecek bir konumda. Bunun yanı sıra şahsi aracınızla da ulaşabilirsiniz. Sekizinci adresimiz Büyük Katedral, Fethiye Camii. Ani antik kentinde yer alan Büyük Katedral ya da Fethiye Camii ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen bir yapı. Milattan sonra 990'lı yıllarda temellerinin atıldığı düşünülen ve geçmiş yıllarda Alexander Nevski Katedrali olarak da anılan bu katedralin mimarı, Ayasofya Kilisesi'nin de tamiratını yapan Tridat Usta olarak biliniyor.
1604 yılında bölgenin Osmanlı egemenliğine geçmesiyle birlikte camiye çevrilen Büyük Katedral, Fethiye Camii, Kars'ın en ihtişamlı yapılarının arasında yer alıyor. Bölgeye ulaşmak için Kars şehir merkezinden kalkan otobüs seferlerini tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra şahsi aracınızla da ulaşabileceğiniz bir konumda bulunuyor. 9. adresimiz Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, milli mücadele döneminde tabya içerisindeki günlük yaşamlardan sahnelerin canlandırıldığı interaktif bir müze. Müze içerisinde revir, kiler, koğuş, ameliyathane gibi alanlar düzenlenmiş. Dolayısıyla dönemde yaşanan problemlerin ve savaşın halkı nasıl etkilediğinin en önemli göstergelerinden biri olmayı başarıyor. Koleksiyon açısından geniş bir zenginliğe sahip olan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi Kars ziyareti esnasında mutlaka görülmesi gereken kültürel bir yapı. Pazartesi günleri kapalı olan müzeye geri kalan bütün günlerde sabah 8 akşam 5 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş için ücret ödemeniz gerekiyor. 10. adresimiz Boğatepe Köyü. Kars'ın meşhur yemekleri seyahatinizi planlarken mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken önemli bir etken. Kars'a ait lezzetler denildiğinde ise akla öncelikle peynirler geliyor. Peyniriyle meşhur olan Kars'ın peynirlerinin meşhur olduğu yer ise Boğatepe Köyü. Özel cins ineklerden üretilen kaşar ve gravyer peyniri ile ün salan bu köyde binlerce farklı bitki yetiştiriliyor. Boğatepe Köyü'nde kahvaltı etmeden dönmeniz ise önerilmiyor. Kars'a 50 kilometre mesafede yer alan bu köye şahsi araçlarınız ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Yaklaşık 1 saatlik araba yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. Köyde vakit geçirirken peynir tadımı yapmayı ve kahvaltı etmeyi unutmamalısınız. Kars'a gitmişken mutlaka yapmalısınız listemiz. Kars gravyeri ve eski kaşar peyniri satın almayı unutmayın. Kaz eti ve hangel yemelisin. Kars'ın meşhur kahvaltısını denemelisin. Mümkünse yolculuğu Doğu Ekspresi ile yapmalısın. Eğer kışın gidiyorsan Çıldır Gölü'nde atlı kızak turuna katılmalısın. Bazı şehirler yalnızca gezilir, bazı şehirler ise hafızalarda iz bırakır. Kars da işte tam onlardan biri. Unutmayın, her yol yeni bir hikaye, her şehir yeni bir keşif demektir. Bir sonraki rotada görüşmek üzere, hoşça kalın.